Dostum tur nereye ya? İtalya'ya gidiyorum abi. İtalya'ya gidiyorsun. Ali Umut yolda. Evet, 15 Temmuz'a 6 gün var. Ve ben 6 gün sonra İtalya'ya bisikletle yolculuğa çıkacağım. Hazır mısın? Hayır. Hayır. Ama bir hafta sonra hazır olacaksın. Ali Umut yolda. Oğlum bayağı hayvan gibi görüyor lan. Hayvan gibi. Çok iyi kamera oğlum bu. Aynen, çok iyi kamera. Kaskıma takacağım bunu. Ya bizim daha nasıl çıkıp geldiğimizi biliyorsun. Su almadık yanımıza. Karanlıktan yapa yapa. Lan oraya gideceğimizi bilmiyorduk bile biz. Kimdir sen böyle kaç hikaye yaşadın yolda? Ne bileyim oğlum, bizim prodüksiyonda gezmeye kalksak gezmiyoruz. Aynen. Brooks almaya gidiyorum. Evet, burası da Bebek 1. Yol bisikleti. Modeli vardı o. Ya aslında kanalda şeylerimiz var. Ben birkaç tane adam gördüm YouTube'da. Adam 18 yaşına çıkmış, 68 yaşına dönmüş. Sadece Brooks kullanmış. Dedim ki vardır bir bildiği herhalde. Sonra 3-5 kişide de gördüm. Bisiklete hiç yatırım yapmadım bu arada. Bir sürü malzeme aldım, tulum bulum, ama bu dedim ki olsa iyi olur. İyi olur. Bence de. Yani Nereye kesin gideceksiniz geldim. ya? İtalya'ya gideceğim. Söyle. Acaba yolculukta Türk bayrağını görüp bir şey yapalım. Ya Yunanistan'da beni linç etmeseler bari diye düşünüyorum da. Ederler bence. Çeşme, Sakız, Atina, Patras, Bari, oradan Dostum tur nereye ya? İtalya'ya gidiyorum abi. İtalya'ya gidiyorsun. Ne zaman çıkacaksın? Yarın. Oo. Evet ya, hiç Geç hazır değilim. kalmışsın. Karnıma ağrılar giriyor böyle. Yok ya, teyzen yapma. Bu kadar yapan yapıyor. Ya- Türk motivasyonu yok mu sende? O salak yapıyorsa ben kesin yaparım. Var zaten o mantıkla çıkıyorum. Hiçbir bisiklet deneyimim yok ama tam olarak öyle yola çıkıyorum. Ya zaten şey diyorum ya, 50-60 kilometre gitsem yeter. Tabii, 50-60 kilometre varırım. kendi gücünün ne olduğunun farkına vararak devam etmek hep mantıklıdır bu. Aynen. Genelde kullanıcılarda hep şey vardı. İlk günkü o yoğunluğu ne yazık ki hani uzun sürüşü hep yapabileceğini hesaplıyor ama o yorgunluk katsayısını da hesaplamak Evet lazım. mesela bir de şey de var yani, yolda şimdi bayır var, o var, bu var, dağ yolu, ıkbık, bir sürü bir şey denk gelecek. Tabii. Yüklü gideceksin bir de. Aynen. Kaç kilo çanta var? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. Hiç daha hazırlamadım. Gidince hazırlayacağım. Kaç haftalık bir tur düşünüyorsun? 2 ay sürecek ya işte. Ekim'de geri döneceğim. İş güç? Öğrenciyim ben. Nerede? Boğaziçi'nde. Bölüm? Siyaset okuyorum. Ne orada uğraşıyorsun ya? Liseden sonra girseydin Ne? bir altyapı CHP'nin, AKP'nin altyapısına Ya bu değil mi? içinde ne uğraşıyorsun ya? Değil mi? Okumakla. Ya geçen otostop çekiyordum, bir tane tırcı onu söyledi bana. Dedi ki okumak bence boş iş dedi. Bak ben okumadım dedi. 10 milyon liram var dedi. Sen okuyup da ne olacaksın dedi. Hiçbir şey diyemedim yani. Bir de kaç senedir okuyorum böyle. Aynen. Karşılığı yok. Yani okumak artık tukaka. Vardır bir numarası belki, bilemiyorum. Hayır, kitapta zorlanırsın, ondan sonra düzene biniyorum. Yok ya, zorlanmam ben. Seviyorum ya. Hayır, bazen oluyor insanlarda ya, ulan ne işim var benim ya. Ne çektim ben? O zaten Allah'ın emri burada. Ben şu an çok istiyorum bunu ama öyle bir nokta gelecek ki böyle. İkileme düşecek. Mesela şimdi bisikletten düştüm diyelim. Bir şey oldu, düştüm bisikletten. Ya böyle yerde otur, böyle şuralarım falan kanıyor. 40 derecenin altındayım. Kimse yok. Suyum da bitmiş. Yani, evimde otursam ne olurdu? Aha, aynen öyle ama öyle olmuyor. Grupuma ilk defa bineyim. Evet. Yıllar sonra Ali Umut yanından sakatsız ve bıyıksız kalacak. Şimdi biraz
bunun hakkında? Evet, hepsini kestireceğim, kararlıyım. Ne derlerse desinler hepsini kestirecek. Evet. Bir de burada bir sürü de biz varız. Evet, her yer. Evet, her yerden şuraya bir şey yaparak da beni çekebilirsin. Mesela bak orada da sen varsın. Bir saniye, şu an o kadar çok sen varsın ki. Inception mı? Evet, Inception yaşadım. Bu da ben. Bu da sen. Hepsini kestireceğim. Hazır mısın? Değilim. Ya oraların bembeyazsa, ya oralarında yaraların varsa. Oralarına hep güneş kremi sür, olur mu? Ben aldım bugün 50 faktörlük. Hepsini kes. Şuradan aşağı. Sakal mı? Aynen. Komple. Komple. Aynen. Niye? Ya işte. Yaz falan sıcak oluyor ya. Kedi sakal yapalım. Yok, hepsini kes. Emin misin? Önce kedi sakal yapayım, sonra sıfır alırız. Hayır yok, en son geldim. Ben yine dedim ki hepsini kes, sen dedin ki ileriden böyle davransın. Kedi sakal bıraktık, kocaman. Hepsini kes. Bıyıklar kalıyor mu? Bıyıkları da kesiyoruz. Ya önce bırakalım sonra keselim, tamam mı? Görelim. Tamam. Yok, bıyıkları. Yaslan. Bıyık bırakınca askerlikse benzetiyorlar beni. Mortanje pilavcısı gibi oldu. Ne? Ne oldu? Ben pilavcı değilim. Bu senedir beraberiz, hiç oranı görmemiştim. Ne diyorsun? Kısaltayım mı? Evet. Ama biraz çok heyecanlandı. Şimdi birazcık konuşsun bakalım. Sonra buna bakıp güleriz. Böyle İtalyalara vardığında, böyle bir hafta, 2 hafta olduğunda bakıp buna güler. Kalbin güm güm mü? Sakalları da yok, bıyıkları da yok. Evet, ben heyecanlıyım. İşte öyle. Feribotla Bandırma'ya geldim. Şimdi Çeşme'ye doğru gidiyorum. Şöyle bir yerdeyim. Evet, yola çıktım. İtalya'ya gidiyorum. Bak bak, hiç motor sesi yok bak. Hiç insan da yok. Bir yerde insan olmayınca diyorum ki doğru şey yapıyorsun. Yani pedal bile çevirmiyorum. Kaç kilo çanta var ki. Sonsuz burçak tarlası. Güzel bir yol değil mi? Allah, adam yolda mı kaldı acaba? Kral, yardıma ihtiyacın var mı? Yok, teşekkürler. Tamam, iyi günler. Kolay gelsin. Bilerek yolda kalmışlar. Bu ne güzel böyle bisiklet sürmek. Baksan şimdi şunun sesine bak. İğrenç değil mi? Patır kütür sesi. Şu an Kuş Gölü varmış Bandırma'da. Yani Manyas kuş cennetiyle bir alakası vardır diye düşünüyorum. Çünkü oralarda bir yerde Manyas da var. Çok tatlı bir yol. Böyle birkaç saattir böyle sürüyorum. Şurada mesela leylekler var. Evet, ilk defa yemek yapacağım. Bence dinlenmek için mükemmel bir yer. Biraz rüzgarlı ama. Şu an Balıkesir'le Bandırma arası bir yerdeyim ama tam neredeyim bilmiyorum. Bayağı bir dağın tepesine çıktım. Çıktım. En son dedim artık akşam da oluyor. Bir yere yerleşeyim. Tek kişilik bir çadır. İçinde şişme matım, şişme yastığım ve tulumum var. Şunlar da onların poşetleri. Mercedes'im burada. Böyle de bir yerdeyim. Evet, bugün İtalya'ya gidişimin ilk günü. 60 kilometre geldim. Bence gayet iyi. Saat 12'de başlamama rağmen 60 kilometre. Bakalım yarın ne olacak. Yeah. Günaydın. Birinci günün sabahı. Şöyle bulutların üstünde uyandım. Şurada
Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ve bir de ay var. Ay da şurada bir yerde. Çok güzel bir geceydi. Valla bol uyudum. Ondan sonra çok enerji hissediyorum. Şimdi şuradan tepeyi devam edeceğim. Balıkesir'e varırım bugün diye düşünüyorum. Nerede mı kaldınız? Anneniz içeride mi? Ha, diğer yavru burada. Gel. Gel. Gel bakalım. Ya sen nesin? Sen nesin? Sen bir avuç kedi misin? Yav. Al yav. Git bakalım. Bakalım ne yapıyorsunuz? Aa, burada bir sürü yavru var. Nasıl çıktınız dışarı siz? Manyaklar. Evet, sabahtan beri bir saatte bir 10 kilometreden fazla bir şey sürdüm. Gelirken bir sürü kartal gördüm. Çok enteresan. Bir tane de sarı bir kuş gördüm. O çok garipti. Ne olduğunu anlamadım. Yani şu kadar bir şeydi. Sapsarı tüyleri vardı. Cikcikleri duyuyor musunuz? Yaylabayır köyü Balıkesir. Balıkesir'e de 25 kilometre kalmış. Ben bir koydum mu Balıkesir'deyim. Evet. İnsani görevimi de yaptığıma göre şimdi gidebilirim. Az önce çok garip bir kuş gördüm. Böyle leylek gibi. Yani bir leylek türü ama kırmızı gagalı. Kocaman bir şey böyle şap uçtu, yanımdan gitti. Enteresan. Daha ikinci günden götüm ağrıyor. Al işte. Yeah! Kamera şu an Balıkesir'de. Şu an Manisa'da. Balıkesir'de. Manisa'da. Balıkesir, Manisa. Balıkesir, Manisa. Manisa. Yeah! Bugün 75 kilometre falan sürdüm. Saat daha 2. Allahu Ekber. Şu an tam olarak neredeyim bilmiyorum. Manisa'ya girdim. Merkeze az kaldı. Evet, kurduğum çadırımı, yemek falan yapacağım şimdi. Bisikletimi de koydum. Saat 7'ye geliyor. Bugün 120 kilometre sürdüm. Şahsi rekorum. Bundan önce 70'ti herhalde. 120. Evet, ve çok yorgunmuşum. Yemek yiyip bayılacağım. İkinci gün. Günaydın. Sabah 7'de kalktım. Çadırımı falan topladım. Hazırlandım. Şimdi yola çıkacağım. Bugün hedef İzmir. İzmir'in dağlarından Sakız'a geçtim. Evet, İzmir'e geldim sayılır. Şimdi biraz ilerisinde, şu yokuşun aşağısında İzmir il sınırı var. Şu arkamda gördüğünüz yol 3-5 kilometre falan bir yokuş. O kadar zorlandım ki çıkarken yani. Ve şu ana kadar tamamladığım en zor etaptı. Önce bir tünele girdim. O yüzden bu üstümdeki sarı şey var. Sonra beni tünelden çıkardılar. Anons yaptılar. Ey bisikletli işte çık oradan falan diye. Ben de 1 kilometre gitmiştim. Sonra geri döndüm. Sonra beni dağ yoluna soktular. Sonra çık. İzmir'e geldim sayılır. Yani 3 günde İzmir'e geldim. Dün 120 kilometre yaptım. Bugün şu an 70'teyim. Saatte 3 gibi bir şeyler falan. Bayağıdır da video çekmiyordum çünkü yani çok sürdüm bisiklet. Bir de hava çok sıcak. Şu an 10.000 mi ne yani, bayağı sıcak. Sabuncubeyli geçidi rakım 580. Şu görebileceğiniz en güzel şeylerden biri, bakın. 6 kilometre aşağı. Aynı zamanda bunun tam tersi görebileceğiniz en kötü şeylerden biri. Şimdi luk yıkadım. Bisikletleri astım. Oh! Burada ne varmış? Burada ne varmış? Burada ne varmış? İzmir'in sınırı. İzmir'in sınırı. Başa.
Şimdi 5 kilometre aşağı. Şu an var ya, beni bundan daha çok mutlu edecek tek bir şey varsa o da soğuk bir su. İç kurudur gerçekten. Var ya, saatler süren bu çıkış kaç dakika sürecek inişi yani. Ve dostlar, unutmayın ki her çıkışın bir inişi vardır. Oh yeah! Oh yeah! Aa, soğuk su! Soğuk su! Opet! Sikiyim, kapalıymış. Burada kapalı. Soğuk su yok. Soğuk su yok. Of! Seni iğrenç karbon salınımı yapan gürültülü taşıt. Yokuş inerim, yokuş çıkarım, yokuş inip yokuş çıkıp ne yaparım? Allah'ım! Hiç pedal çevirmeden aşağı inmek. Konuşan Mahir Arslan Bey, ben sipariş verdim de gelen aracı içeri yollayabilir misiniz? Kral. Saat 6:14, çantamı hazırladım, bisiklet çantamı. Güvenlik reis Mahir abi şu ön çantayı verdi. Çok güzel oldu ön çanta. Tüm kamp malzemelerini öne koydum. Ondan sonra çantalarımı dizdim. Sabahın erken saatinde Çeşme yolu. Bip bip. Merhabalar, şimdi Atatürk alanındayım. İzmir'in tam merkezinde. Hava çok güzel, saat 7. Burada 2 gün akrabamda kaldım. Şimdi Çeşme'ye doğru gidiyorum. Konak Meydanı. Şu saat kulesi. Şehirden alelacele çıkarken kahvaltı etmeyi unuttum. Şimdi boyoz falan aldım. Çok rüzgarlı şu an İzmir. Yani son birkaç gündür bayağı rüzgarlıymış. Poğaçacı adamın demesine göre hiç böyle bir şey görmemiş. Arkadaşlar, climate change'e parmak basıp altını çiziyorum şu an. Çeşme'ye doğru gidiyorum, ileri. Güneş tam arkamdan vuruyor, yani doğu, ben batıya gidiyorum. Gölgem de burada olduğu için güzel bir görüntü, birazcık video çekeyim dedim. Bisiklet elimizde, kamera önümüzde, biz gideriz Yunan'a, hey Yunan'a. Şimdi müthiş bir yola gireceğim sanırım. Sağ tarafımın full deniz olduğu. Evet, şu an sağ tarafta askeri bir şeyler var. Evet, hiçbir şey görünmüyor. Ben görüyorum ama siz göremiyorsunuz. Putain. Bu soldaki de paralı yol. Şu an benim bulunduğum eski yol herhalde. Sağ tarafımda da deniz var. Çok güzel ama işte özür dilerim. Güzel bahçe İzmir. Bye bye İzmir. Welcome Urla. Oh yeah. Bisiklet. Gülbahçe. Ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Ve sonsuz rüzgar. Sonsuz zorluk. Geberiyorum. Geberiyorum. Önümde şimdi zorlu bir etap var. Bir tane dağ gibi bir şey tırmanacağım sanırım. Ondan sonra bayağı bir aşağı iniş var işte. Sonra Çeşme'ye gelmiş oluyoruz.
Mamma mia. Mamma Şef mia, anlat, ne pasta. yapıyorsun? Şu anda lazanya yapıyoruz. Kıymasını kattık. Sosunu yapacağız. Domates alabilir miyim? Su şef. Suşe. Su şef. İlk lazanyan olduğunda belirtir misin? Kayıtlara geçsin. Evet. Gayet iyi gidiyor ya. Gayet Evet ya, kral anlıyor bu işlerden. Geçen taco da çok iyiydi. evet. Her gelişinde böyle bir şeyle. Egzotik. Evet, egzotik Yemekler. yemekler var. Bu çok enteresan. Evet, işte şey makarnası. Hı. Eriştemsi ama değil de bir yandan. Şurası. Lazanya. Şefin spesiyeli. Şefin spesiyeli de ilk kere yapıyor şef spesiyelini.